Birçoğumuz için Türk mutfağı muhtemelen dünyadaki en iyi mutfak. Ancak iş Türk mutfağını anlatmaya gelince herkesin bir popisi vardır. o kadar övündüğümüz o güzelim Türk mutfağının sadece %15'inden haberdarız. Yaklaşık 5000 farklı yemekle Türk mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biri konumunda. Hem de tam 6000 farklı yemeğin zamanla kaybolmuş olmasına rağmen. Zaten yufkalı dörü ziyafe köftesi, ilikli padişah tenceresi, portakal taneli elmasiye gibi yemek isimleri bulunan bir mutfak zengin değil de ne olabilir? Tabii her mutfak bizimki kadar yaratıcı değil. Örneğin soslarda o la la olan Fransız mutfağı, şarap soslu mantara yatırılmış domuz kanı sosisi, Provence usulü kurbağa bacağı gibi yemek isimleriyle o la la'dan ileri gidemiyor. Mutfağımızdaki zenginlik biraz da her yöreye özgü yemeklerimizden geliyor. Örneğin Gaziantep mutfağı tam 291 çeşit yemekle bu listenin başını çekerken Canan Karatay mutfağı bu mutfakların kalorisini çekmekle meşgul. Burada tarif var, lahmacun tarifi var kitabımda. Peki bu zenginliklere sahip Türk mutfağı neden bir Fransız mutfağı gibi dünyaca ünlü olamıyor? Neden bir Brad Pitt Kayseri'de mantı yerken ya da Adriana Lima Adana'da şalgam içerken görünmüyor? Bunun nedeni Türk yemeklerinin hikayeleri olabilir mi? Örneğin karısının yaptığı yemeğin maliyetini duyunca bayılan imam yemeği ya da veziriyle çıktığı avda parmağı kesilen padişahın karşılaştığı yamyam kabilenin vücudunda kesik olan insanları yememesi nedeniyle sağ kurtulmasını konu alan vezir parmağı mı? Ya da benzerlikler sonucu ismini alan hanım göbeği gibi tatlılar mı? Peki neden yemek değil de tatlı? Çünkü hanımların göbeği tatlı olur. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hiçbiri değil. Fransız mutfağının ünü bizdekinin aksine mutfağı bir iş kolu olarak değil, bir kültür, bir sanat olarak kabul etmesinden geliyor. Biz kendimizi ancak bu yüzden de dünya gurmelerini yöresel mutfaklarımıza değil, dünya trollerini tutsal hareketlere davet ediyoruz. Yemek kültürü Türkler için o kadar önemli ve o kadar hayatımızın içinde yer etmiş ki her şey için yemeği referans verebiliyoruz. Yedin ama değil mi? Onu yedim, seni de yerim. Kültürümüzde yemekle şaka olmaz ama şakadan başka her şey olabiliyor. Where is it? No, please. This doesn't look good. This doesn't look good. Is this vegetarian? Yeah. Tabii ne zaman iş yemek yapmaya gelse ortaya şöyle görüntüler çıkıyor. Bu biraz üzücü. Ancak bunun tek nedeni yemek kültürü annesinden öğrendiği makarna yapmakla sınırlı olan biz değiliz tabii ki. Yüzyıllarca gelişen mutfağımızı yaşatabilmek için en büyük metropollerimizde bile ya malzeme yok ya da temini zor. Dahası bu yemek geleneklerini yaşatabilecek teyzelerimiz, aşçılarımız artık pek az. Ticarileşen mutfaklarımızsa bu gelenekleri yansıtmaktan birazcık uzak. Unutmayalım, mutfak bir iş kolu değil, bir kültür. Özellikle böyle güzel bir mutfağa sahipken de yemek yemek karın doyurmaktan çok bir sanat olmalı. Ama tabii ki açlık sınırı 1479 lira, asgari ücret 1404 lirayken akşam yemeğinde yufkalı dörü ziyafe köftesi, ilikli padişah tenceresi ya da portakal taneli elmasiye yemek pek mümkün değil. Her ne yiyorsanız afiyet olsun.